tenceremizin içine yarım çay bardağı pirincimizi yıkadık, koyduk. 1,5 su bardağı da suyumuzu içine koyduk. 2 ayrı tencere, 2 ayrı lezzetle buluşturacağız bir yerde. Şimdi tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz. Her iki tencereyi de yapımına başlayalım. Şu şekilde ocağımızı açalım. Suyunu çekene kadar pirinçlerimizi pişiriyoruz. Tencerelerimizi ocağımızın üzerine aldık. Pirinçlerimiz suyu çekti. Tencerenin biri çekti, biri çekmedi daha. Şimdi 2,5 su bardağı sütümüzü, yarım litre sütümüzü içine yavaşça döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kaynayıncaya kadar. Şimdi 1 yemek kaşığı nişastamızı ve yarım çay bardağı sütümüzle açıyoruz. Bir paket de vanilin ve aynı zamanda sütümüzü koyduk. Yarım su bardağı şekerimizi ilave edelim. Diğer pirinçlerimiz de tenceremizde suyunu çekti. 2,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Kaynayana kadar, bunun da diğer malzemelerini hazırlayana kadar. Nişastayı ve şekerli vanilimizi içine ilave ediyoruz. Açtığımız ve karıştırıyoruz. Şimdi diğer tenceremizin sosunu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı suyumuzu nişastamızın içine koyup açıyoruz. Nişastamızı açtık. Şimdi zencefil, bir tatlı kaşığına yakın zencefil, bir yemek kaşığı da suyla açıyoruz. Çok özür dilerim, zerdeçaldı. İsmini unuttum. Zerdeçalı açtık ve suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Bu arada yarım su bardağı şekerimizi de bu tenceremizin içine bırakıyoruz ve karıştırıyoruz. Limon rendesi suyumuzun içine bırakalım. Karıştıralım. Zerdeçalımızı da içine dökelim ve karıştıralım. Suyla açmış olduğumuz nişastamızı da içine döküyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Ocaktan almış olduğumuz sütlacımızı kaselere bölüyoruz. Ocaktan almış olduğumuz zerdeçallı zerdemiz oldu. Onları da biraz soğumasını bekliyorum. Bunların üzerine koyacağım. Evet, astarlı sütlacımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorum yazmanızı, like atmanızı gerçekten bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.